Şerife'nin örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün tığ ile bebek patikleri için taban yapımını göstermek istiyorum. Bu taban modelini uygulayarak üstünü dilediğiniz şekilde devam ettirebilirsiniz örgünüzün. Çok muntazam duran bir taban modeli. Bu modeli büyütmek veya küçültmek sizler için çok kolay olacaktır. Bu modelde burun ve topuk kısmı aynen devam ederken aradaki bölümü uzatarak istediğiniz büyüklüğe getirebilirsiniz. 3 yaşa kadar aynı şekilde örerek sadece bu aradaki çektiğiniz başlangıç zincirini artırarak istediğiniz büyüklüğe getirebilirsiniz. Şu anda benim sizlere göstermek istediğim taban modeli 0-6 ay için uygundur. 10 santimetre uzunluğu var. Dediğim gibi yapılış şekli her patikte aynı şekilde uygulayabilirsiniz. Burun kısmında ve topuk kısmında 6 adet trabzanı aynı zincir üzerine uyguluyoruz. Sonraki sırada her trabzanın, bu 6 trabzanın her trabzanın üzerine çift trabzan olacak şekilde bunların sayısını hem topukta hem burun kısmında 12'ye çıkartıyoruz. Sonraki sırada bu 12 trabzanımızın üzerine bir çift bir tek şeklinde trabzanlarımızı hem burunda hem topukta uygulayarak rahatlıkla bu düzgün duran taban modelini elde edebilirsiniz. Şimdi dilerseniz birlikte yapılışına geçelim. Şimdi hemen tığ kalınlığımı göstermek istiyorum. 3 milim kalınlığında tığ kullanıyorum. 100 gramı 250 metre olan ip ile örgüme başlıyorum. Öncelikle taban kısmına gri renkli ipimle başlıyorum. 10 adet zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 adet zincirimi çektim. Patiği daha büyütmek istiyorsanız çektiğiniz zincirin uzunluğunu artırmanız lazım. Kullandığınız tığ kalınlığı da bu hususta önemli olacaktır. Başını doladım. Bir tane sayıyorum. İkinci zincirime geliyorum. İkinci zincirime batıyorum. İkili trabzan şeklinde devam ediyorum. Tekrar aynı yuvaya batıyorum. Bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Zincirimle birlikte 1, 2, 3 trabzan elde ettim. Aynı zincirin içerisine. Sonra hemen yanına geçiyorum. Bu modelde burun ve topuk kısmı aynı devam ederken şu anda ördüğüm kısmı büyüterek patiğinizi istediğiniz büyüklüğe kadar devam ettirebilirsiniz. 2 3 4 5 6 ve 7 adet trabzanımı her zincire bir adet olacak şekilde devam ettirdim. Bu kısmı istediğiniz sayıya getirerek patiğinizi büyütebilirsiniz. Son zincirime geldiğim zaman buraya burun kısmını oluşturan 6 adet ikili trabzan yapıyorum. 2 3 4 5 6. Aynı zincirin içerisine 1 2 3 4 5 6 6 adet trabzan yapmanız lazım. Sonrasında her trabzanın karşılığına bir tane denk gelecek şekilde ikili trabzanlarımıza devam ediyoruz. Bu taban modelini istediğiniz patiğe uygulayabilirsiniz. Oldukça muntazam duran bir model. Tekrar 7 adet trabzanımı karşılıklı gelecek şekilde devam ettiriyorum.
1 2 3 4 5 6 7. Başlangıçtaki yapmış olduğumuz 3 trabzanın olduğu yere giriyoruz. Burayı aynı burun kısmında olduğu gibi 6 taneye tamamlıyoruz. 1 2 3. Başlangıç zincirimize giriyoruz. İlmeğimizi diğer ilmeğin içinden geçirerek kapatıyoruz. Dönüşlerde burun kısmında 6 trabzan, topuk kısmında 6 trabzan şeklinde bu sayı hiç değişmeden devam edecek. Bu aradaki bölümü büyüterek patiğinizi büyütebilirsiniz ya da bu kısmı eksilterek küçültebilirsiniz. Hemen 2 zincir çektim. Zincirimin başlangıcına tekrar batıyorum. Bir trabzan daha yaptım. Her trabzanın üzerine 2 defa trabzan yaparak topuk kısmını tamamlamamız lazım. Bakın her trabzana 1 2 1 2. Bu şekilde 2 4 6 trabzanı 1 2 3 trabzanın üzerine denk gelecek şekilde her trabzana çift trabzan olarak devam ettim. Sonrasında 7 trabzanımızı bu şekilde her trabzanın üzerine bir tane olarak yapıyoruz. 3 4 1 2 3 4 5 6 7. trabzana geldiğim zaman burada bakın 6 adet trabzanımız vardı. Şöyle göstereyim. 1 2 3 4 5 6. Bu 6 trabzanın üzerine her trabzanın üzerine çift trabzan yapıyoruz. Bu yüzden 7. yaptıktan sonra aynı yuvaya bir trabzan daha yapıyorum. Hemen yanına geçiyorum. Tekrar bu trabzanın üzerine de çift olarak trabzanımı yapıyorum. 6 trabzanın üzerine 12 adet trabzan gelecek şekilde çift trabzanlarımızı yapıyoruz. İki, 4, 6, 8, 10, 12. Şöyle göstereyim. Bakın. Her trabzanın üzerine 2 adet yapıyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Birinci başlangıç sırasında 6 trabzan, ikinci sırada ise 12 trabzan olarak devam ediyoruz. Bu ölçü hiç değişmeyecek. İstediğiniz patikte bu taban modelini aynı sayılarla kullanabilirsiniz. Diğer trabzanların üzerine bir adet trabzan yaparak devam ediyorum. Burada son 1 2 3 trabzanım kaldığı zaman bunların üzerine tekrar çift trabzan yaparak devam ediyorum. Şöyle göstereyim. En son çift trabzanı yaptık. 2 4 6 7 tane trabzan yaptım ve tekrar çift olarak devam ediyorum. 2 tekrar 2 ve en son olarak da tekrar 2 şeklinde 1
1 2 3 trabzanın üzerine 6 adet, şu şekilde göstereyim, 2 4 6, 3 trabzanın üzerine 6 trabzan yaparak sırayı tamamlıyoruz. Başlangıç zincirine batıyorum, ilmeğimi kapatıyorum. İkinci sırayı bu şekilde. Üçüncü sıraya geçtiğimiz zaman bir tane zincir çektim, başını doladım. Hemen zincirimin dibine batıyorum. Bir tane çakma sık iğne yaptım. Zincirle birlikte 2 sık iğne yapmış oldum. Hemen yanına geçiyorum. Bu sırada topuk kısmını çakma sık iğne olarak devam ediyoruz 3. sıramızda. Tek. Bir sonraki trabzanımın üzerine çift batıyorum. Bir sonraki trabzanıma tek batıyorum. Bu sırada 3. sırada topuk kısmını bir tek bir çift şeklinde batıyoruz. Bir çift yaptım, sonra bir tek battım, tekrar bir çift, bir tek ve bir çift şeklinde alttaki 6 trabzanın üzerine bir tek bir çift şeklinde devam ettim. Sonrasında 1 2 3, şöyle söyleyeyim, 3 tane çakma sık iğnemi yaptım. Burası bakın çiftli başlayan topuk bölüm, pardon, burun bölümüm. Buradan geriye doğru sayıyorum. 1 2 3. Şu anda buraya ikili trabzan olarak devam ediyorum. 1 2 3. Şimdi çiftli bölüme geldiğimiz zaman tekrar bir çift bir tek şeklinde devam etmemiz lazım. Önce çift batıyorum. Sonra tek. Sonra tekrar çift batıyorum. Sonra tek. Bu şekilde bir çift batıyoruz. Bir tek. Tekrar bir çift batıyorum. Bir tane tek. Tekrar bir çift batıyorum. Bir tane tek. Tekrar bir çift batarak bu bölümü, burun kısmını tamamlamış oldum. Bakın tekrar göstereyim. Çift batıyoruz, tek batıyoruz. Çift batıyoruz, tek batıyoruz. Bu şekilde burası bakın alttaki en son çiftli trabzanımızın ikinci trabzanına çift battım. Burun kısmını oluşturdum. Devamında 1 2 3 adet ikili trabzanımı yaptım. Sonra çakma sık iğne ile devam ediyorum. 1 2 3. Burada çiftli trabzanıma geldim. Hemen buraya tekrar 2 adet trabzan yapıyorum. 1 topuk bölümünü çakma sık iğne şeklinde devam ediyorum. Burun kısmını ikili trabzan şeklinde. Burayı da aynı şekilde bir çift bir tek şeklinde devam ediyorum. Tekrar bir çift bir tek, bir çift bir tek şeklinde
topuk kısmını da tamamlamış oldum. Hemen başlangıç kısmına giriyorum. İlmeğimden geçirerek kapatıyorum. Böylece gördüğünüz gibi gayet düzgün bir taban bölümü elde etmiş olduk. Bu taban modelini kullanarak üzerine dilediğiniz şekilde patik modelleri uygulayarak yapabilirsiniz. Gayet muntazam, denk düşen sayıları var. Dediğim gibi burun ve topuk kısmına aynı şekilde devam ederken bu aradaki tekli trabzanları istediğiniz kadar artırarak 3 yaşa kadar büyütebilirsiniz.